Merhaba sayın seyirciler. Hazreti İbrahim kimdir? Ondan neler öğrenebiliriz? O, bizzat Allah tarafından Allah'ın dostu, ulusların babası olarak çağrıldı. Kendi oğlunu sırf Allah istedi diye kurban etmeye bile razı oldu. Böyle büyük bir imanı olan Hazreti İbrahim hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ister misiniz? Bugün bize katılın ve kendisiyle yapacağımız söyleşide tüm merak ettiklerinizin cevabını öğrenin. Ben izninizle Hazreti İbrahim ve karısı Sara'yı çağırmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri aramızda ağırlamak bizim için büyük bir onur. Estağfurullah. Öncelikle bize biraz kendiniz hakkında bahseder misiniz? Tabii ki ben yaklaşık olarak sizden 5000 sene önce yaşadım. Hazreti Nuh'un 10. nesil torunlarından biriyim. Babamın adı Terah'tı. Harranlıyım. Bizler de sizler gibi bu topraklardanız. Bunca sene sonra aynı topraklarda yaşamamız çok ilginç ama bir o kadar da bizler için bir sevinç kaynağı. Eğer izniniz olursa sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Eşiniz Sara Hanım'ın çocuk doğuramayacağını bildiğiniz halde Allah sizi ulusların babası yapacağını söylediğinde ne düşündünüz? Ben Allah'ın bana verdiği bu vaade iman ettim. Ve Allah iman etmemi bana doğruluk saydı. Ulusların babası olacağım vaadini alana kadar uşağımın mirasçı olacağını düşünüyordum. Ama Allah vaadini aldıktan sonra onun sözlerinden hiç kuşku duymadım. Sara Hanım, eşiniz Hazreti İbrahim bu vaadi aldıktan sonra 3 ziyaretçi size konuk olup 1 sene sonra çocuğunuz olacağını söylediğinde neden için güldünüz? O ziyaretçilerin Allah'tan geldiğini anlamamıştım. Çok da yaşlıyım. Üstüne üstlük bir de çocuk sahibi olamıyordum. Tanrı misafirlerimiz bize çocuk sahibi olacağımızı bildirdiklerinde bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diye güldüm. Bu vaade inanmamakla hata ettim. Hazreti İbrahim, Rab size bu vaadi verdikten bir süre sonra çocuk sahibi oldunuz ve adını İshak koydunuz. Fakat bir süre geçince Allah çocuğunuzu kendisine kurban olarak sunmanızı istediğinde ne düşündünüz? Eşiniz Sara Hanım'ın bu durumdan haberi var mıydı? Eşimin bundan haberi yoktu. Allah benden bunu istediğinde sunulacak bir kurban sağlayacağından emindim. Ayrıca bu olayın gerçekleşmesi sadece benim yaşadığım bir denenme değil, bence gelecekte olacakların bir örneğiydi. Bu durumdan benim haberim hiç olmamıştı. Bu kurban sunma olayının sizce gelecekle ne gibi bir ilgisi var Hazreti İbrahim? Allah Hazreti Adem'e bir vaat vermişti. Onun soyundan gelecek bir kişi şeytanın başını ezecekti. Ben Hazreti Adem'in soyundanım. Fakat benim soyuma kadar bu vaat gerçekleşmedi. Ancak başka peygamberlik sözleri vaatle bağlantılı olarak dünyaya gönderilmeye devam etti. Benim bütün ulusların babası olmam da aslında bu vaadin bir parçası. Ben bütün ulusların babası olsam da yaşadığım günde ataları benden çok önceden yaşamış ve nesilleri devam eden uluslar vardı. Ancak bu şeytanı yenecek kişi benim soyumdan biri olacak ve diğer ulusları Allah'a döndürecekti. Ve böylece ben de bütün ulusların babası olacaktım ve babası olarak anılacaktım. Sizleri biraz yorduk ama aramıza katıldığınız için çok minnettarız size. Biz teşekkür ederiz bize değer verip bizi çağırdığınız için.